Dürüst oduncu. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çok uzak ülkelerden birinde bir köy varmış. Bu köyde erkekler ormanda odun kesip, sonra kestikleri odunları satarak geçimlerini sağlarlarmış. İşte bu odunculardan biri köydeki en dürüst oduncuymuş. Hiç ama hiç yalan söylemez, kendi kazandığı paradan başkasında gözü asla olmazmış. Günlerden bir gün bu dürüst oduncu odun kesmeye ormana gitmiş. Baltasını bir ağacın dibine bırakıp başlamış kesebileceği bir ağaç aramaya. Gözüne bir ağaç ilişmiş. O ağacı gözüne kestirip baltasını bıraktığı yere gitmiş. Ancak baltasını bıraktığı yerde bulamamış. Sağa bakınmış yok, sola bakınmış yok. Çaresiz başlamış ağlamaya. Ben şimdi ne yapayım, ne edeyim? Baltam olmazsa nasıl odun keser, para kazanırım? Çocuklarıma nasıl bakarım? Diyerek ağlamış. Oduncunun halini gören bir orman cini oduncunun haline çok ama çok acımış. Hemencecik altından bir baltayı oduncunun yanına göndermiş. Oduncu, benim baltam altından değildi diyerek baltayı almamış. Orman cini bu sefer gümüşten bir baltayı oduncunun yanına göndermiş. Oduncu, benim baltam gümüşten de değildi diyerek o baltayı da almamış. Orman cini bu kez oduncunun kendi baltasını göndermiş. Oduncu kendi ağaç saplı demirden baltasını görmüş ve çok sevinmiş. İşte benim baltam bu diyerek baltasını omzuna atmış. Orman cini oduncunun dürüstlüğü karşısında memnun kalmış. Oduncuya hem altın hem gümüş baltayı hediye etmiş. Aldığı hediyelere çok sevilen oduncu neşe içinde köyünün yolunu tutmuş. Köyde karşılaştığı odunculara başından geçenleri anlatmış. Cinin hediye ettiği altın ve gümüşten baltaları gören diğer oduncular hemen baltalarını alıp ormana koşmuşlar. Ormanda baltalarını kaybetmiş gibi yapıp ağlamaya başlamışlar. Orman cini de hepsine birer altın balta göndermiş. Bu oduncular altın baltaları görünce "İşte bizim baltamız. İşte bizim baltamız. İşte bizim baltamız. İşte bizim baltamız" diyerek baltaları sahiplenmişler. Orman cini oduncuların açgözlülüklerine gerçekten çok sinirlendi. Oduncuların baltaları eski haline dönüşmüş. Bununla da kalmayıp baltaların sapları çıkmış, başlamış sahiplerinin kafasına inmeye. Oduncular kaçarak canlarını zor kurtarmışlar. Ve bir daha da açgözlülük yapmamaya söz vermişler.